Hepinize merhabalar. Bugün önümde bazı arkadaşların ısrarla sorduğu, benim de yapmadığım bir et var. Bugün dana bonfile var arkadaşlar. Bonfileyi niye yapmıyorum? Aslında çok fazla dana eti yapıyorum. Hatta kimsenin bilmediği çeşitleri dahi bu kanalda sizler için anlatıyorum. Bonfileyi niye yapmıyorum derseniz, bonfile biraz yağsız geliyor bana. Normalde danadan çıkan en yumuşak et parçasıdır. Hiç çalışan bir kas değildir. İç organlara bakan bir parçadır. O yüzden de çalışmadığı için çok yumuşaktır. Ama yumuşaklığının yanında çok lezzetli diyemeyeceğim. En azından benim için öyle. Normalde pek fazla yağlı olmaz. Yağlısı nadiren denk gelir. Ama denk geldiği zaman da bugünkü mesela şöyle fena bir parça sayılmaz. Ben de bunu bulmuşken alıp yapayım dedim. Hadi başlayalım. Bugün yine Gurus mangalımı kullanacağım. Kömür olarak da böyle çok uzun saatler pişirme yapmayacağım için bugün meşe kömürü tercih ediyorum. Altına her zaman yaptığım gibi 2 tane parafin tutuşturucuyu koydum. Kömürleri de üzerine bırakıyorum. Bir 15-20 dakika içerisinde közümüz hazır olacak. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar oldu. Şöyle gördüğünüz gibi bir kısmı köz oldu. Benim parçalarım iri olduğu için ben şimdi bunu baştan dökeceğim. Şu yanmayan kısımları da yanacak şekilde ayarlıyorum. Kömürümü tek tarafta topladım. Bu şekilde ızgaralarımı da üzerine koyuyorum. Bunlar ısına dursun. Biz artık içerideki işimize dönebiliriz. Mangalımızı yaktık. Şimdi bir taraftan şu etimizde olan işimizi halledelim. Ama önce şöyle biraz tereyağım var. Bu tereyağını mikrodalgada birazcık eriteyim. Bu arada da içine koyacağım sarımsakları da şöyle birazcık incelteceğim. Biraz tuzluyorum şuradan. Şöyle hemen sıvı hale getirdik. İçerisine de şöyle sarımsakları, bunu isterseniz havanda da dövebilirsiniz. Şöyle tereyağını iyice karıştırın, iyice yedirin. Evet, bu şekilde kenarda dursun. Bunu isterseniz içerisine kekik falan da koyabilirsiniz. Ben şu an koymayacağım. Ama istediğiniz baharat, kekik, bunları da koyabilirsiniz. Şimdi gelelim etimize. Bonfile şöyle gördüğünüz gibi aşağı yukarı şu kalınlıklarda şöyle uzun bir ettir. Ben çok uç kısımlarını almadım kasaptan. Şimdi şu kısımlarını baştan bir ayıracağım. Evet arkadaşlar, şöyle kabaca temizledikten sonra böyle bir et kalıyor. Bu ince kısımlarını kullanarak şaşlık yapabilirsiniz. Ben şunun şu kısmını da ayırayım. Şu kısmını da ben bugün tam şöyle 3 parmak kalınlığında 2 tane steak yapacağım. Tam böyle Chateaubriand. Tam ortasından. Arkadaşlar dışında bir zarı olur. Ben bunu zaten çoğunu kasaba aldırdım. Ama kaldıysa eğer veya sizin üzerinde varsa şöyle şu ince zarları alın. Bu arada fark ediyor musunuz bilmiyorum ama et resmen pamuk. Bak. Yani çekince et geliyor. Şu kısmını da şöyle biraz yamuk kesilmiş kasapta. Şu kısmını da düzleyeceğim. Evet. Benim bugün kullanacağım parça bu parça arkadaşlar. Bunu 2 tane eşit parçaya böleceğim. Şu şekilde 2 tane et yapacağım. Bonfile için gayet güzel diyebileceğimiz et. Ben şu etleri daha sonra ayarlayacağım. Şimdilik bunları pişireceğim. Dışlarından böyle biraz zeytinyağı sıkıyorum. Tuzum, karabiberim daha iyi yapışsın diye. Üzerinden tuzluyorum. Karabiber. Bunun içerisine sarımsak olduğu için bugün sarımsak tozu koymayacağım. Ama isterseniz ekleyebilirsiniz. Gayet güzel olur, yakışır. Şöyle tahtamı da temizledikten sonra etlerim hazır. Ben bugün
Şu kablosuz proplarım vardı. Şunları hatırlarsınız. Bunları kullanacağım. Her ikisine de şöyle birer tane tam ortalarına gelecek gibi batırıyorum. Bunu cep telefonu uygulamasından takip ediyoruz. Arkadaşlar bonfile dediğim gibi çok yağsız bir et, çok yavan bir et. Yani bunu çok pişirdiğiniz zaman suyu gider. Zaten yağ da kalmayacağı için gerçekten çok kötü olur. O yüzden bunu çok fazla pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Özellikle ben hani hiçbir eti çok pişmiş sevmiyorum ama bunu özellikle az pişmiş bence deneyin. Çünkü çok fark ediyor. Her halükarda yumuşak olur ama saman gibi olur, açık söyleyeyim. Ben bugün ilk hedef olarak kendime 52 derece seçiyorum. Yaklaşık 57 derecelerde de bitirmeyi düşünüyorum. O yüzden 52 olarak bunu başlatıyorum. Şu an görebileceğiniz gibi her iki ete de 52 derece hedef koyduk. Bu şekilde artık mangala geçebiliriz. Şimdi bugün bonfileleri ben önden mühürleyeceğim. Normalde genelde ters mühür yaparım. Etlerim çok aşırı kalın sayılmaz. Bir de bugün meşe kömürü kullanıyorum. Bu ilk başta daha böyle yüksek derecelerde yanar. Eğer pişirme işlemi 140 derecenin üzerine çıkacaksa ön mühürleme yapmanızı tavsiye ederim. Bugün ben de böyle yapacağım. Şöyle ilk etapta bu yeterli. Şunları çıkaralım, birazdan tekrar takarız. Bu arada arkadaşlar hemen şu mühürlediğimiz taraflarından şöyle tereyağından biraz sürüyoruz. Hemen anında mis kokuyor, anında. Hemen şu kısmını da bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Şöyle biraz da yanlarını yapalım. Evet arkadaşlar, şu an dışını mühürledik. Bu noktaya kadar amacımız içini pişirmek değildi. Tekrardan probumu şöyle içeri doğru takıyorum. Şimdi şunu artık şöyle kenara alıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, ilk taktığım buradan görebiliriz. 2 numara şu oluyor. 28 derece şu an etin iç sıcaklığı. Hemen bu 1 numaralıyı da takıyorum. Bunu da bunun yanına alıyorum. Şimdi öndeki 1, arkadaki 2 numara oldu. 1 numarada bakalım güncelledi mi? O da yavaş yavaş yükseliyor. Bu noktada yapacağımız şey artık dışlarını güzelce kızarttık. Bu saatten sonra içlerini pişirmek amacımız. O yüzden bunu kapatıyorum. Havalandırmaların ikisini de tamamen açık konuma getiriyorum. Şimdi hemen bu kenara koyduktan sonra her yerine gelecek şekilde şu bizim sarımsaklı tereyağımızı güzelce bir sürüyoruz. Her yerine gelsin. Şimdi bu şekilde kapattım. Yaklaşık bir 10-15 dakikada bir açıp bunu sürebilirsiniz. İlk etapta 52'ye ayarladım. 52 dereceye geldiğinde bana uyarı verecek. Ondan sonra daha dikkatli takip edeceğim. Finalde 57 derecelere getirmeyi planlıyorum. Şimdi bu şekilde bırakıyorum artık. An itibariyle 10 dakika kadar oldu. 10-12 dakika. Şu an mangalım artık 175 derecelerde sabitlendi gibi. Şimdi biz tekrar bir tereyağı molası veriyoruz. Bu arada da etimin iç sıcaklığı 38 derece. Diğeri de şu an 37 derece olarak gözüküyor. Şimdi bir açalım. Hemen şöyle tereyağından her yerine gelecek gibi yine sürüyorum. Tekrardan kapatıyorum. Öyle tahmin ediyorum bir 15 dakikaya falan etimiz pişmiş olacak. Son seferde de hemen yine bir önden yaparız. Bu şekilde bitiririz. Evet arkadaşlar, mühürledikten sonra şu an 25 dakika oldu. Bakın şu an uyarı vermeye başladı. Şu an ilk hedefimiz olan 52 dereceye her iki etimde gördüğünüz gibi
ulaştı. Her ikisi de şu an 52 derecede. Mangalın iç sıcaklığı şu an 180-190 derecelerde. Dediğim gibi 140 derecenin üzerinde bugün daha sıcak bir pişirme yaptık. Çünkü güneş batıyor, acele ettim biraz. O yüzden de önden mühürleme yaptım. Şu an ilk hedefimize ulaştık. Dediğim gibi asıl hedefim 57 derece. Şimdi ben bir etleri tekrar bir tereyağı alayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu an etimin dış görüntüsü yeteri kadar güzel. O yüzden daha fazla ben bunu ateş üstüne tutmayacağım. Şu tereyağını bitirecek kadar her yerine sürüyorum. Artık 57 derecede etlerime alacağım. Son hedefimize birkaç dakika kaldı. An itibariyle tam 30 dakika oldu. Şu an hedefimize geldik. Şu an 57 derecedeyiz. Buradan zaten gözüküyor. Şu an her iki etim de 57 dereceye geldi. Artık bunları çıkarıyorum. Şu an bu 58.3 gösteriyor arkadaşlar. Yani normalden belki bir derece fazla bile pişmiş olabilir. Artık olduğu kadar. Şöyle etlerimi alıyorum. Etler hazır. Artık tadıma geçebilirim. Evet arkadaşlar, bonfileler hazır. Hacım geldi, hacım da hazır. Hoş geldin Ben de hacım. hazırım, hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi yine çok nefis bir görüntü var ortada. Hacım ne oldu hakkında bir fikrin var mı? Yok vallahi ama güzel bir sarımsak kokusu geliyor. Aynen. Oh. Hacım Çok güzel sarımsak kokuyor böyle. bu hacım bonfile. Dananın bonfilesi. Bu kadar kalın bonfile ha. Evet, bu böyle biraz şatobriyan gibi pişirelim dedik. Arkadaşlar ben şu tereyağı havuzu içerisinde pişenleri açıkçası çok sevmiyorum. Çünkü siz yiyene kadar et fazla pişmiş oluyor. Açıkçası çok benlik değil. Şöyle ucundan bir parça kestik. Vay. Acayip kesişik kadar basit ki. Bismillahirrahmanirrahim. Tadıyorum arkadaşlar. Dur bak. Afiyet olsun. Şimdi ben hemen şunun bir içini göstereyim. Vallahi lokum. Şu an 57 derece pişmesine rağmen çok kırmızı değil. Öyle tahmin ediyorum. Beklerken 58'lere falan çıktı bu. Ama şu lokum. An böyle. Gerçekten lokum. Devam hacım. Dur bir de buna bakayım. Tamam. Müsaadenizle tadıyoruz. Ya arkadaş, bu kadar kalın etleri Mustafa'nın sayesinde Allah razı olsun lokum gibi yiyoruz. Yoksa bunlar kayış gibi bir şey olur ya. Bu bonfile, bu yumuşak. Bismillahirrahmanirrahim. Eriyor ya. Evet. Vallahi öyle. Bitti. Resmen lokum. Gerçekten çok aşırı yumuşak yani. Zaten bonfile Çok. biliyorsunuz normalde yumuşak olur. Bu hacım hayvanın en yumuşak etidir. Ama Mustafa çok yani bu kadar kalın, bu kadar şey diye Allah için Evet. süper. Tadı nasıl? Şahane. Hiç rüzgara gerek yok. Abartmaya da gerek yok. Artık abartmıyorum da zaten. Abartmıyorum da. Ama Allah için söylüyorum harika. İnşallah yapın yiyin. Sarımsak nasıl geliyor? Harika ya. Vallahi var. Harika yani o koku zaten böyle bir şey veriyor ya. Değil mi? Böyle şenlendiriyor yani. Arkadaşlar babam eti yemesini bilir. Heh. Etin ne olduğunu bilmez. Bilmem harbi bilmem ya. Bilmez. Hacım bu hayvanın iç organlarına bakan hiç çalışmayan bir kası. O yüzden de çok yumuşak ama çok yağsız bir parçadır. Yağsız et nasıl olur? Ama işte öyle olmuş ki hiç Evet. yani. Evet. Şimdi yağsız et normalde çok yavan olur. Bizim bonfilemizin içerisinde gördüğünüz ilk başta böyle minik damarlar vardı. Bunlar bizim için bir avantajdı. Ama biz ne yaptık? Sarımsaklı tereyağıyla devamlı banyo yaptırdık. Ha, Pişme süresince buna. tabii devamlı her 10 dakikada bir
tereyağıyla banyo yaptırdık etimizi. Arkadaşlar inanın bu Oğlum kadar... millet tereyağını bulamıyor lan, banyo yaptırdım. Vallahi bonfileyi bulan bulur tereyağı. Allah Allah. Arkadaşlar inanın bu kadar kalın bir et olmasına rağmen ağzınıza attığınız anda böyle bütün ağzınızı bu aroma sarıyor ve çok çok güzel bir lezzet veriyor. Ben bunu bilmiyordum yani. Ben demek ki ondan böyle şey gibi ya, harbiden yağ gibi zaten. Evet. Evet, gerçekten çok lezzetli. Şunu da bir tadalım. Ya etimiz az. Sen bunu çocuklara da götür ama ben biraz daha yiyeceğim ben. Tamam, biraz daha yiyeceğim Mustafa ya. Çok güzel ya. Dolapta var, mangalım yanıyor, ben devam ederim. Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Dediğim gibi yani bonfile böyle çok sevdiğim bir et değil. Yani sebebine gelince fiyatı açıkçası bana pahalı geliyor. Tamam, yumuşak eyvallah ama antrikot yağlı. Ya ben yağlı et sevdiğim için ve daha ucuza antrikot alabiliyorken genelde antrikotu tercih ediyorum. Ama bonfileyi de mesela benim çocuklarım, hanım bunu çok severler. Genelde bonfile olduğu zaman ben şimdi daha bunları götürürüm, onlara veririm yani. Çünkü gerçekten çok seviyorlar. Böyle olduğu zaman da mutlaka bir yağ desteği yapın. Aslında benim bonfilede uyguladığım bir başka teknik vardı. Ama bugün sokağa çıkma yasağına denk geldiğimiz için biraz hazırlıksız yakalandım kendi adıma. Ama bir sonrakinde de onu gösteririz inşallah. Hacım, eklemek istediğin? Eline sağlık Mustafa. Afiyet olsun. Vallahi zevkle yedim yani. Afiyet şeker olsun. Şimdi arkadaşlar, beni yan komşu da mangal yakmış. Beni yemeğe çağırdı. Şimdi ben de babamı aradım, tadıma çağırdım. Dedi ki ben ciğer yiyeceğim dedi. Geldi sağ olsun. Ama bu var ya, vallahi ciğer dedi, ciğerden yumuşak olmuş. Bak, ciğerden yumuşak olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun hacım. Geldiğin için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Arkadaşların da geçmiş bayramını kutlayalım. Bayağı oldu gerçi. Bizim bu videoyu yayınlayalı bayağı zaman olacak ama. Evet, olsun. Kutlayalım olsun, yine. De geçmiş Allah'a emanet olun olsun. arkadaşlar. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.